'cause you're out of saving grace. When the world comes undone and you're feeling outrun and it's more than. Burası Fetva Yokuşu. Osmanlı zamanında Şeyhülislamlık makamı burada bulunuyormuş. Günümüzde de burada İstanbul Müftülüğü var. Evet, burası ülkemize sayısız eser kazandıran Büyük Usta Mimar Sinan'ın türbesi. Kendisi 1489 Kayseri Ağrınas'ta doğmuş. Ermeni bir papazın oğluymuş. Daha sonra devşirilerek Acemi olanlar ocağına alınmış. Yavuz Sultan Selim'in ordusunda seferlere katılmış. Kendini göstererek Yeniçeri Ocağı'na geçmiş. Daha sonrasında ise hünerini göstererek sarayın baş mimarlığına kadar yükselmiş. Mimar Sinan ülkemize sayısız eser kazandırmış. Köprüler, camiler, medreseler, hanlar, hamamlar olmak üzere toplam 375 eseri bulunmakta. Bunların en çok bilinenleri Şehzadebaşı Camii, Süleymaniye Camii ve Selimiye Camii. Kendisi Şehzadebaşı Camii'ni çıraklık eseri, Süleymaniye'yi kalfalık eseri ve Selimiye'yi de ustalık eseri olarak adlandırmakta. Gerçekten büyük bir üstad. Mekanı cennet olsun. İlginç bir anekdotu sizle paylaşmak istiyorum. Osmanlı ve Selçuklu yani İslam eserlerinde kırmızı granit kullanmak güç ve azamet işaretiymiş. Bu gördüğünüz mermer ise Bizans İmparatoru Justinianus'un lahitinin mermeriymiş. Oldukça ilginç. Evet, Mimar Sinan'ın kalfalık eserim dediği Süleymaniye Camii'ndeyiz. Süleymaniye Camii 1551-1557 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman'ın tahta çıkışının 30. yılı şerefine Büyük Usta Mimar Sinan tarafından yapılmış. Süleymaniye Camii'nin 4 tane minaresi ve 10 tane şerefesi bulunmakta. 4 minaresi Kanuni Sultan Süleyman'ın fetihten sonraki 4. Osmanlı Padişahı oluşunu, 10 şerefe ise Kanuni Sultan Süleyman'ın 10. Osmanlı Padişahı oluşunu simgeliyor. Süleymaniye Camii'nin kubbesi 4 fil ayağı üzerine oturtulmuş. 4 fil ayağı 4 İslam halifesini yani Hz. Ebubekir, Hz. Osman, Hz. Ömer ve Hz. Ali'yi simgeliyor. Kubbede Nur suresi, mihrabın her iki yanında da Fatiha suresi işlenmiş. Süleymaniye'ye gelip de etkilenmemek mümkün değil. Büyük şair Mehmet Akif Ersoy'un da dediği gibi, gel yıkalım şu Süleymaniye'yi desen, 2 kazma kürek, 2 dırgat gerek. Hadi gel yeniden yapalım şunu desen, bir Sinan, bir de Süleyman gerek. Evet, Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesindeyim. Kanuni Sultan Süleyman en uzun tahta kalan 46 yıl süreyle Osmanlı Padişahı. Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun en kudretli zamanında yaşatmış. Rodos'u, Belgrad'ı, Macaristan'ı fethetmiş ve daha birçok toprağı. Mohaç Meydan Savaşı'nda Büyük Macar ordusunu 1,5 saatte tarihe karıştırmış. Çok önemli bir ateşli silahlar mareşali. Ama hayatı çok üzüntülerle de geçmiş. Hayatının süresince 3 oğlunun ölümünü izlemek zorunda kalmış. Ama maalesef devletinin bekası için o öyle düşünüyormuş.
İki oğlunun ölüm emrini bizzat kendisi vermek zorunda kalmış. En son olarak da 1566 yılında Zigetvar seferinde şehit düşmüş. Zaten savaşa giderken de hastaymış, kut hastasıymış, büyük acılar çekiyormuş. Savaş sırasında da vefat ediyor. Ama vefat edişi bir süre savaş bitene kadar askerden gizleniyor. Savaş bittikten sonra duyuruluyor. İç organları hemen çıkartılarak oraya, öldüğü yere gömülüyor. Daha sonra cesedi de mumyalanarak getirilip Süleymaniye Camii'nde, yani buradaki türbenin içine veriliyor. Kalindirhane Camii'ndeyim. Buranın eski ismi Aziz Akalevertos Kilisesi'ymiş. En son Komnenos Hanedanı tarafından restore ettirilmiş. Latin istilasında zarar görmüş. Latinler tarafından yan nefleri yıktırılmış. Daha sonra Fransisken mezhebinin kurucusu Aziz Francesco adına freskler yaptırılmış. Tabii şu anda bunları göremiyoruz. 18. yüzyılda Darüsselda ağası Beşir Ağa tarafından camiye çevrilmiş. Zaman içerisinde depremlerden ve yangınlardan dolayı zarar görmüş. En sonrasında ise 1970'li yıllarda İTÜ ve Harvard Üniversitesi'nin ortaklaşa restorasyon çalışmasıyla yenilenerek tekrar ibadete açılmış. Evet, burası İstanbul'un orta noktası. Bu taş Şehzadebaşı Camii'nin hemen köşesinde yer alıyor ve İstanbul'un orta noktası olarak kabul ediliyor. Evet, şimdi de Büyük Usta Mimar Sinan'ın çıraklık eserim dediği Şehzadebaşı Camii'ndeyiz. Şehzadebaşı Camii 1544-1548 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultan'dan olan oğlu Şehzade Mehmet adına yaptırılmış. Aslında Sultan Süleyman buraya kendi adına bir cami yaptırmak istiyormuş ama caminin inşası sırasında oğlu Mehmet vefat edince camiye onun ismini verdirttirmiş. Şehzadebaşı Camii kare planlı ve diğer Sinan camilerinde olduğu gibi 4 büyük fil ayağı üzerine oturtulmuş. Ana kubbeyi 4 yarım kubbe destekliyor. Bunu Rönesans mimarları bile başaramamış. Oldukça estetik ve güzel bir cami. Evet, burası milattan sonra 357 yılından beri kullanılan yaklaşık 1650 yıllık bir yol. Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanından kalma. Bu yol Şehzadebaşı Camii'ni Vefa semtine bağlıyor. Yani 1650 yıllık bir yoldan yürümek oldukça heyecan verici. Bu yol buradan geliyor. Vefa semtine bağlanıyor. Buradan devam ettiğinizde Vefa'ya çıkıyorsunuz. Evet, burası Şehzadebaşı Camii'nin hemen karşısında yer alan 18 Sekbanlar Şehitliği. Sekban, Divan-ı Lügat-ı Türk'te
sökmen yani düşman atlarını yaran askerler anlamına geliyor. Bu 18 Sekban askeri İstanbul'un fethi sırasında şehre giren ilk birliklerden. Mahalle aralarında sokak sokak çatışa bu bölgeye kadar gelmişler ve burada şehit düşmüşler. Tabi İstanbul'un fethi hemen birlikler şehre girdikten sonra bitmemiş. Birkaç gün, yaklaşık 2 gün sokak sokak mahalle çatışma yaşanmış ve öyle şehir temizlenilmiş. Bugün bu güzel şehirde yaşayabiliyorsak bu şehitlerin sayesinde. Ruhları şad olsun. Burası da Türkiye'nin en uzun isimli camisi. İsmi Kadı Hüsamettin Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi 18 Sekbanlar Camii. Hikayesi ise şöyle. Yan tarafta yatan 18 Sekban askeri için İstanbul kadılarından Kadı Hüsamettin bu camiyi yaptırmış. Ama cami zaman içerisinde hasar görünce bölge esnafından Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi camiyi restore ettirmiş ve tekrar ibadete açmış. Burası Beyazıt Meydanı ve İstanbul Üniversitesi. Karşında da Beyazıt Camii var. Şimdi çok ilginç bir yere geldim. Burası Kapalı Çarşı'nın çarşı kapı girişi. Bakalım nereye gideceğiz. Şeyh Hamdullah Sokağı burası. Türkiye'nin en dar sokağı olarak biliniyor. Yaklaşık 60 santim. Buradan tek kişi anca geçebiliyor. Yolun sonunda da yine çok ilginç bir yer var. Onu da göstermek istiyorum size. Evet, Şeyh Hamdullah Sokak'tan çıktığınızda meşhur Yol Geçen Hanı'na geliyorsunuz. Hani burası Yol Geçen Hanı deriz ya, burası oradan geliyor. Hikayesi de şöyle, burada Osmanlı zamanında birçok gezgin girip geçip konaklıyormuş. Kimse onlardan hesap sormuyormuş. Bunun için adı Yol Geçen Han olarak kalmış. Evet, Çemberli Taş'ın önündeyim. Çemberli Taş, milattan sonra 330 yılında Büyük Konstantin'in onuruna Roma'daki Apollon Tapınağı'ndan sökülerek buraya dikilmiş. Üstünde o zamanlar Apollon'un güneş tanrısına benzeyen altından bir heykeli varmış. Daha sonrasında ise heykelin yerine bir taç dikilmiş. Çemberli Taş ismi şuradan geliyor. Osmanlı zamanında büyük bir yangın olmuş çevrede ve oldukça zarar görmüş bu sütun. Sultan II. Mustafa'nın emriyle onarılarak etrafına çemberler sarılmış ve güçlendirilmiş. Hakkında ilginç bir rivayet de var. Rivayetlere göre Çembertaş'ın altındaki bir mahzende Hristiyanlığa ait kutsal emanetler bulunmaktaymış. Tabii araştırılması gereken bir konu. Evet, yorucu bir çekimden sonra sonunda yemek yemeye fırsat bulabildim. Burası Dürümcü Raif Usta, Mahmut Paşa Camii'nin hemen yanında yer alıyor. Buraya Galatasaray Üniversitesi'nden arkadaşım Cihan'la birlikte gelmiştim. Yine onun tavsiyesiyle geldim. O zaman da çok beğenmiştim. Şimdi de gayet güzel. Burada bir yemek molası verdikten sonra biraz Kapalı Çarşı'yı dolaşacağım. Sonra Kapalı Çarşı'da çekip vlogu sonlandıracağım. Görüşürüz. Evet, şimdi Kapalı Çarşı'ya geldim. Nur Osmaniye kapısından girdim. Kısa
kısaca Kapalı Çarşı'dan da bahsedeyim. Kapalı Çarşı 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış. Aslında burada Bizans zamanında da büyük bir kapalı çarşı varmış. Ama üstü açıkmış. Fatih Sultan Mehmet bunun üstünü kapattırmış. Çarşı en görkemli zamanında Kanuni Sultan Süleyman'ın zamanında ulaşmış. O zamanlar çarşıda yaklaşık 4399 dükkan ve 24 han bulunmaktaymış. 1894 depreminde oldukça zarar görmüş ve yıkılmaya yüz tutmuş. Daha sonrasında 2. Abdülhamid'in desteğiyle tekrar kazandırılmış, ticareti kazandırılmış. Şimdi de eskiden olduğu gibi turistlerin en çok geldiği yerlerden bir tanesi. Yani odak noktası diyebiliriz. Yabancı diyorlar. Ne yap? Arıyorsun para. Ana caddeye gel. Çıkar someone to bring you freedom, 'cause you're out of saving grace.